Okay, good day, new lesson now. Language focus, be going to. Here is the page 64. No, 65, yes, page 64. Okay, look at the first exercise. Complete the examples from the text on page 64. Now you can look at the page 64 and you can find this sentence inside the text. Now I can do here, but you can stop the video and you can find and check my answers with your answers. Okay, now I can start. Okay, first one, here is the stay at home. I am going to stay at home. Next one, you are going to study in London. She is going to get a job. This one is negative, and we can use I am not. I'm not going to think about university until I'm 20. This sentence like this. They aren't going to take a year out. He isn't going to go to university. Am I going to get married? And this one, are you going to have a party? And this one, is he going to take a year out? Now what does it mean? Stay at home. You know this. I am going to stay evde kalacağım. You are going to study in London. Londra'da okuyacaksın. She is going to get a job. O bir iş sahibi olacak, iş edinecek. I'm not going to think about university until kadar üniversiteyi düşünmüyorum. They aren't going to take a year out. Bir yıl mola vermeyecekler. He isn't going to go to university. O üniversiteye gitmeyecek. Am I going to get married? Evlenecek miyim? Are you going to have a party? Parti verecek misin? Is he going to take a year out? O bir yıl mola verecek mi? Peki. You can check your answers and we can pass this exercise. Okay, here is a grammar reference. Now open your page, your book page on 150. No, 105. 105. Yes. Okay. Now grammar reference on unit 6. Now we can search here the be going to. How can we use be going to? Affirmative, negative, question and short answers form here. I am going to work. After I, we can use am. I am going to work. He is, she is, it is going to work. You, we, they are going to work. This one is a affirmative form. And now negative form. I'm not going to work. He, she, it isn't going to work. You, we, they aren't going to work. And then next one, this is a question form. Am I going to work? Is he going to work? Or is she, it going to work? Are you or are we, are they going to work? İşe gidecekler mi? İşe gidecek misin? İşe gidecek miyiz? O işe gidecek mi? İşe gidecek miyim? Yes, I am. This one is short answers form. Yes, I am. Evet diyeceğim anlamını getiriyor. Yes, he, she, it is. Yes, you, they are. No, I'm not. No, she, he, it isn't. No, you, we, they aren't. Okay, how can we use this be going to? Here is the grammar part. We use be going to talk about future plans and intentions. Nerede kullanıyormuşuz? To future, in the future, gelecekteki planlarımızdan ve niyetlerimizden, amaçlarımızdan bahsederken, konuşurken biz be going to'yu kullanıyoruz.
Am I going to work in another I'm going to work in another country in the future. Ne diyor? Gelecekte farklı bir ülkede çalışacağım. Ben I'm going to work in another country in the future. Gelecekte. Ne yapıyormuşuz? Gelecekte kullandığımız planımızdan bahsederken biz planlarımızdan ve niyet bir amacımızdan bahsederken be going to kullanıyoruz. We form the affirmative with be plus going to plus infinitive. Ne yapıyoruz? Nasıl oluşturuyoruz affirmative formu? Yani olumlu cümleyi nasıl oluşturuyoruz? Be plus going to plus infinitive. Yani fiilin ilk formu, ilk hali. Peki bakalım nasıl? They are going to leave school this year. To infinitive hali, to fiilin to ile gelmiş hali. Yani mastar hali. They are going to school this year. Onlar bu yıl okula gidecekler. Peki negatif haline bakalım. We form the negative form with be, not, plus going to, plus infinitive. Nasıl oluşturuyormuşuz? Negatif formunu da not getirerek be'den sonra, be emizardan sonra not, going to ve fiil, infinitive. Fiilin master halini kullanarak. Peki he isn't going to take a year out. Ne yapacakmış? O bir yıl ara vermeyecek. Peki, we form questions with be before the subject. Nasıl oluşturuyoruz? Soru haline baktığımız zaman soru halini biz form oluşturmak, biçimlendirmek, şekillendirmek biz oluşturuyoruz. Subject with be before the subject. Özneden önce be'yi kullanıyoruz. Peki bakalım öznemiz ne burada? They. Are they going to get married this year? Onlar bu yıl evlenecekler mi? Diye bir soru şekli oluyor. We form information question with WH. Yani information question bilgi sorularında oluşturmak için ne yapıyoruz? WH question yani what, who, whom, why, which bu sorularda biz before be önce be'yi kullanıyoruz. What is she going to study at university? O üniversitede ne okuyacak? Baktığımız zaman burada bir bilgi sorusu. Nasıl cevaplayacak? O hangi bölüm okumak istiyorsa onu okuyacak. She is going to study medicine. Yes. Okay, now we can do exercise 1. Here is the, you can do exercise 1 now and check your answers here. Complete the sentence. Use the correct form of be going to and the verb in bracket. What is the meaning of bracket? Bracket is parantez. Parantez içindeki fiilleri ne yapıyorsunuz? Be going to ile birlikte correct form doğru haliyle kullanıyoruz. Use kullanmak. We, how can we use? We are going to. We are not going to. Okay, we aren't going to play tennis after school today. Okuldan sonra after school today. Bugün okuldan sonra tenis oynamayacağız biz. Peki soruya bakalım. Bu soru şeklinde gördüğünüz gibi soru işareti. Question'ı mark here and we can use question. Here is a you and we use the subject are you going to get married when you are older? Büyüdüğünde evlenecek misin? Get married, evlenmek. Evlenecek misin? 3. After that I'm not going to leave school until I'm 18. Ne yapıyorsun? Okuldan 18 yaşına kadar okuldan ayrılmayacağım. Leave, ayrılmak, bırakmak. Peki, my friends have a party next week. Arkadaşlarım are going to have a party next week. Gelecek hafta bir parti yapacaklar. Gelecek hafta bir parti verecekler. My cousin learned to drive next summer. Burada my cousin benim kuzenim. Bir kişi. Buna baktığımız zaman learn to drive next summer. Hangisini kullanacağız? My cousin is going to. But this one is not true. Are going to learn to drive next summer. Bu doğru değil. Burası
is olacak. Is going to learn to drive next summer. If my cousins olsaydı, kuzenlerim are going to learn olurdu. Peki 6'ya bakalım. Burası yanlış. Buraya dikkat edin. Where your brother when he goes to Australia. Ne demiş? Where is your brother? Senin erkek kardeşin, bir kişi. Senin erkek kardeşin going to stay. Kalacak when he goes to Australia. Avustralya'ya gittiğinde nerede kalacak? Stay, kalmak. Peki. Okay, we can finish. Now you can go back to page 65. Okay. Now we can continue. Library. We are here. Okay. Now write sentence about exercise 2. Write sentence about you with the correct form of be going to. Ne yapıyorsun? Kendinle ilgili, seninle ilgili be going to kullanarak cümleler yazıyoruz. Bakalım. Bu cümleleri siz yazıyorsunuz. You can write under the sentence yazıyorsunuz ya da bir tane sticker'da yazabilirsiniz. You can take a post-it and stick here. Write the answers. Okay. Now, I'm not going to get married before I go to university. You can use first. Look at the first exercise. I get married before I go to university. Sen bu cümleleri kendine göre uyarlıyorsun. I'm not going to get married before I go to university. Ne diyorsun? Üniversiteye gitmeden önce evlenmeyeceğim diye bir cümle kurdun. Bunları da kendine göre cevaplıyorsun. Bakalım buraya nasıl yapmış. We can check here. We watch a film in class tomorrow. Okay. We are not, or we are going to watch a film in class tomorrow. We'den sonra biz are getiriyoruz. Tabii ki düşünceye göre are not ya da are kendi fikrine göre ne diyorsun? Yarın biz okuldan sonra diyor. Film in class tomorrow. Yarın sınıfta bir film izleyeceğiz ya da izlemeyeceğiz. Bu senin fikrin, yani izlemeyeceğiz aslında. We are not going to watch a film in a class tomorrow. You can watch in your home. Okay. Next one. My parents go to the cinema at the weekend. My parents are or are not going to go to cinema at the weekend. Okay, next one. My friends and I, this one is they, meaning are or are not, aren't going to travel around the world before we go to university. Arkadaşlarım ve ben seyahat edeceğiz. Nereyi? Dünyayı. Before we go to university. Üniversiteye gitmeden önce bütün dünyayı seyahat edeceğiz. Ya da etmeyeceğiz. Evet. 5. I buy a sports car when I grow up. Ne diyeceksin? I'm going to buy a sports car when I grow up. Ya da I'm not going to buy a sports car when I grow up. Büyüdüğümde, when I grow up, büyüdüğümde spor araba almayacağım ya da alacağım. Next one. 6. My aunt isn't going to come to stay with us next week. Halam gelecek hafta bize kalmaya gelmeyecek ya da gelecek. Gelecek hafta next week. Us bize stay kalmak, come gelmek şeklinde. Okay. Okay, we can check. Here is the will versus be going to. Şimdi will ile be going to'nun arasındaki ayrıma bakacağız. Complete examples from the text on page 64. Yine sayfa 64'ten cümleleri buradan tamamlıyorsunuz. Then choose the correct headings. Nedir? Sonra seçiyorsun doğru başlığı. 3 ve 4'e bakıyorsun. Evet. Intention and prediction. Nedir bu intention? Niyet, prediction, tahmin. For bakalım intention, prediction. Which one? Perhaps
Perhaps I will take a year out and work for a charity. This one is answer. Perhaps I will. And we can use this one is prediction, tahmindir. Ve 4'e bakalım. I am going to stay at home and study. Bu cümlede üçüncü paragraftaki olacak. I'm going to stay at home and study. Okay. Now we can look grammar reference about will versus be going to. Page 105. Okay, will and versus be going to. Here is we can read here. We use will for predictions. Predictions meaning tahmin. Tahminler için biz will kullanıyoruz. You will pass all your exams, I'm sure. Ne diyor? You will pass oluyor. Bütün sınavlarını geçeceksin, ben eminim. Yani gelecekle ilgili bir tahmin yaparken prediction'larda ne yapıyoruz? Will kullanıyoruz. We can also use will when we make a decision just before we speak. We can also use. Nerede kullanıyormuşuz? Ayrıca biz kullanıyoruz. Make a decision, bir karar verdiğimizde konuşmadan biraz öncesinde, hemen öncesinde. Just before we speak. Konuşmadan biraz önce. Let's have a party. Two person talking about something. And let's have a party. Hadi parti verelim. That's a good idea. I will send everyone a message. Hemen söylüyor. Çok iyi fikir. Ben herkese mesaj göndereceğim. Şu şekilde söylüyor. Or when we offer to help someone. Ya da biz birisine yardım etmeyi teklif ettiğimizde. Everyone, it's mom's birthday. I don't know what to buy her. Diyor ki bu annemin doğum günü. Ne alacağımı bilmiyorum. I don't know. Bilmiyorum. What to buy her. Ne alacağımı bilmiyorum. B ne diyor? Don't worry, endişelenme. I will go shopping with you later. Ne yapacağım? Seninle alışverişe geleceğim sonra diye bir fikir söylüyor. Ne yapıyor? Bir teklifte bulunuyor ona. Offer. We use going to for plans or intention. Peki going to'yu nerede kullanıyormuşuz? Planladığımız şeylerde ve ilerideki niyet ettiğimiz yani amacımız olan şeylerde biz going to kullanıyoruz. This summer, bu yaz. We are going to visit Moscow. Biz ne yapacağız? Bu yaz biz Moskova'yı ziyaret edeceğiz. Muhtemelen bileti var. Yani o şekilde. Peki. Buraya bakalım. Choose the correct words. Şimdi ikisini bakalım hangisini getireceğimizi anlayacağız. Correct, doğru kelimeyi seçeceğiz. Okay. Those books are heavy. Bu kitaplar ağır. Carry them. Ne olacak? Bu kitaplar ağır. Ben I will carry them. Onları taşıyacağım. Konuşma anında söylüyor. Ve bu kitap ağır olduğunu söylüyor. Anladığımıza göre. My mom start working in my school next week. Gelecek hafta annem ne yapacak? Is going to. Çalışacak. Çalışmaya başlayacak. My mom is going to start working in my school next week. Gelecek hafta okulumda çalışmaya başlayacak. Ne olmuş? Gelecek hafta planlanmış. Peki I'm cold. Üşüdüm. Üşüyorum ya da I know. Biliyorum. Ne olacak? I make you some hot chocolate. I know I will or I'm going to. Sana birazcık ne yapacağım? Üşüdüğünü söylüyor ve o anda I will make you some hot chocolate. Şimdi sana birazcık sıcak çikolata yapacağım. My cousin, kuzenim have a baby next month. Gelecek aydan bahsediyor. Bir bebeği olacak diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Is going to. Bekliyor. Bebeği var yani. Gelecek ay ne yapacak? Bebeği olacak. Peki we want or aren't going to go on holiday this year. Bu yıl tatile gitmeyeceğiz. Planlanmış mı? Yoksa o anlık bir şey. Planlanmış bir şey, tatile gitmeyeceğini söylüyor. We are not going to go on holiday this year.
6'ya bakalım. My teacher thinks, benim öğretmenim düşünüyor. Öğretmenime göre yani. We need pens or pencils in the future. Ne yapmayacakmışız? Bizim ihtiyacımız olmayacak. Neye? Kalemlere ve kurşun kaleme ve tükenmez kaleme. İhtiyacımız olmayacak. Peki bu nedir? Bir tahmindir değil mi? Think, ona göre yani öğretmenine göre. My teacher thinks we won't need a pen. İhtiyacı olmak need, pen, tükenmez kalem, pencil, kurşun kalem gelecekte. Peki, kontrol edin cevaplarınızı. Check your answers and we can continue. Okay, now we can go back to our page 65. Here is the get it right part. When we make a decision in the moment, ne yapıyormuşuz? O anda, in the moment, bir karar vereceğimiz zaman diyor. Or we offer to help someone. Birisine yardım edeceğimiz zaman we use will. Will kullanacağız diyor. I can't do my homework. Ödevimi yapamıyorum. Don't worry, I'll help you. Endişelenme, sana yardım edeceğim. Bu şekilde kullanmak gerekiyor. I'm going to help you. Sana yardım edeceğim diye bir gelecekte bir planlama şeklinde değil diyor. Peki. Bakalım. Complete the conversation. Bu exercise'ımıza bakalım. Exercise 4. Complete the conversation with the correct form of be going to or will. Ne yapıyoruz? Karşılıklı konuşmayı tamamlıyoruz. Doğru haliyle be going to ya da will'i. Verb in bracket yani parantez içindeki fiillerle. Then listen and check. Önce kendimiz yapıyoruz. Sonra dinliyoruz ve kontrol ediyoruz. Okay, we can start now. My brother to university next year. Gelecek yıl benim erkek kardeşim. Okay, we can check here. My brother ne olacak? Gelecek yıldan bahsediyor. Is going to go to university next year. And Jane, I to university until I'm much older. Biraz daha büyük olana kadar üniversiteye ne yapacağım? Gitmeyeceğim. I'm not going to go to university until I'm much older. Then, what are you going to do instead? Bunun yerine ne yapacaksın peki diyor. Gelecek için bir cümleler kur. Gelecekle ilgili bahsettiği için Jane, take a year out. Bir yıl mola vereceğim. I want to travel around the world. Bu bir büyük bir cümle mi? Böyle tahmini bir şey mi? Hayır. Bir plandan bahsediyor. I'm going to take a year out. Bir yıl mola vereceğim. I want to travel around the world. Peki. That's a good idea. I'm sure, eminim sen, bu iyi bir fikir. Eminim sen, you will have a great time. İyi vakit geçireceksin. Yani iyi bir vakit geçireceksin plan değil. İyi vakit geçirecek. Bir düşünce, bir tahmin. Peki Jane, go to the cinema later. Do you want to come? Ben sonra sinemaya gideceğim. Gelmek ister misin diyeceğiz. I'm going to go to cinema later. Sonra sinemaya gideceğim. Planlamış bir şey. Dinleyip anlayacağız. I can't. Gelmek ister misin dedi. I can't diyor. All afternoon. Bütün öğleden sonra ne yaptım? Çalışacağım. Bütün öğleden sonra çalışacağım. I've got an exam on Monday. Pazartesi günü sınavı olduğu için öyle anlayabiliriz. I've got an exam on Monday. I'm going to study all afternoon. Okay, good luck. I'm sure you, eminim sen ne yapacaksın? Pass, geçeceksin. Evet, o da bir tahmin. Thanks diyor. Şöyle, şu şekilde olacak. Okay. Now, we can listen to this conversation and you can understand how is your answer. CD 2, track 12. Listen and check. My brother is going to go to university next year. I'm not going to go to university until I'm much older. What are you going to do instead? I'm going to take a year out. I want to travel around the world.
great time. I'm going to go to the cinema later. Do you want to come? I can't. I'm going to study all afternoon. I've got an exam on Monday. Okay. Good luck. I'm sure you'll pass. Thanks. Okay, I understand all of questions, all of answers. True. True. Now, next exercise. Okay. Exercise 5. Complete the sentence so they are true for you with the correct form of will or be going to. Şimdi cümleleri tamamlıyorsun. Bunlar sana göre doğru mu? Yani will mi bu be going to olduğu doğru mu doğru şeklini yapıyoruz. Cümleleri tamamla. So they are true. Bunlar doğru, senin için doğru, doğru formuyla will ya da going to'nun doğru haliyle senin için doğru olduğunu tamamlıyorsun diyor cümleleri. First one, after this class, my classmates and I are going to have lunch. Dersten sonra benim sınıf arkadaşlarım ve ben öğle yemeği yiyeceğiz. Bunların hepsini kendinize göre yapıyorsunuz. If I don't do my homework tonight, my teacher diyor. Eğer ödevimi yapmazsam bu gece öğretmenim do. Ne yapacak? Is going to or will. Ne yapacaksa onu yazıyorsunuz. At the weekend. Hafta sonu I'm going to go to cinema maybe. But you can't. And at the weekend I will or I'm going to. Ama dikkat et, planladın mı? Şu anda mı söylüyorsun? Ona göre dikkat ediyorsun. Next summer, my family. Gelecek yaz ailem. Planladığın şey. When I go to university, I think. Bence dedim, başladın. I'm sure, eminim diye başladın. Ben, before I get married or have children. Ne yapacaksın? Evlenmeden ve çocuk sahibi olmadan önce bir şey yapacaksın. Onu yazacaksın. Bunların cevaplarını istiyorum. Okay. Now we can watch this video about studying at home. How old is Maggie? Okay, you can keep this questions. How old is Maggie? Maggie kaç yaşında? Why do Maggie's parents teach their children at home? What does Maggie want to be when she grows up? Ne diyor? What does Maggie want to be? Ne olmak istiyor büyüdüğü zaman? Grow up, büyümek. Why do Maggie's parents teach their children at home? Neden Maggie'nin ailesi, ebeveynleri onu yani kendi çocuklarını ne yapmak evde öğretiyor diyor. Şimdi izleyelim ve bu soruların cevaplarını kontrol edelim şekli. A school at home. This is the city of Wichita, Kansas, in the United States. And this is the home of the Boutros family. There are 7 kids in the family, so their parents have a big job. Maggie is 13 years old. Maggie is homeschooled. She and her brothers and sisters don't go to school. They have lessons at home. Their mum is their teacher, and she teaches them everything, like science, English, and history. Homeschooling works well for some families. We homeschool because my oldest son has some special needs, and school just didn't work out for him. Maggie is really close to her brothers and sisters. I like being homeschooled because I get a lot more attention than I would in a large public school. Sometimes Maggie studies away from home. Here she is working on a science project with a team of students from all over the United States. She really wants to be a scientist. Maggie and her team must do one experiment together and one alone. Maggie loves doing these experiments and
find the answers of these three. Okay, these three questions. If you didn't find, you can watch video again. How old is Maggie? How old is Maggie? Okay, we can find here she is 13 years old. Then, why do Maggie's parents teach their children at home? Why? Because their oldest son has some special needs and school didn't work out for him. Ne diyor? Çünkü onun büyük oğlu özel ihtiyaçları olan bir kişiymiş ve okul onun problemi, onun için bir çözüm olmuyormuş. Onun için bir çözüm değil diyor. Peki, what does Maggie want to be when she grows up? Büyüdüğünde ne olacak Maggie? Scientist. She wants to be a scientist. Evet, bilim insanı olmak istiyor büyüdüğü zaman. Peki bu sayfamızda bu kadar.